Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir lavaş tarifi paylaştım. Bu yöntemle yumuşacık oluyor ve kesinlikle maya kullanmanıza gerek kalmıyor. Pirinç kattım içerisine ve sıra dışı bir fark yarattı. Lütfen deneyin, eminim deneyenler çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda yarım bardak pirinç var. Pirinçleri güzelce bol suda yıkadıktan sonra üzerine bir bardak soğuk su ilavesi yaptım. Ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Tamamen suyu çekene kadar bu tencere ocakta kalacak. Kaynadıktan sonra hemen altını kısabilirsiniz. Pirinçler pişti, hemen bir kaseye alıyorum ve üstüne toplamda 1,5 bardak kaynar su ilavesi yapıyorum. Su mutlaka kaynar olması gerekiyor. Hemen blenderla da birazcık çekeceğim. Pirinçleri blenderdan çektikten sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, yarım bardak kaynar su ilavesi yaptım. Geriye sadece un kaldı. Burada toplamda 6 bardak un var. Unu yavaş yavaş vererek hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yapımı son derece kolay ve gerçekten de çok lezzetli. İçindeki pirinç inanılmaz derecede bir lezzet katacak. Yiyenler kesinlikle içinde pirinç olduğunu anlamayacak. Sizlere garantisini veriyorum. Ortalama hamuru 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bu arada ben pirinci neden kullandım onu da hemen açıklamak istiyorum. Pirinç sayesinde lavaşlar yumuşacık olacak. Maya kullanmadan yumuşacık bir sonuç elde edeceğiz ve gerçekten de çok lezzetli olacak. Yiyenler de içinde kesinlikle pirinç olduğunu anlamayacaklar. Yoğurma işlemi sona erdikten sonra bol unlayıp üstüne bir örtü örteceğim ve yaklaşık olarak 20 dakika boyunca hemen bu bezeyi dinlendireceğim. Altını ve üstünü bol miktarda unlamanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle bezeler çok kolay bir şekilde açılacak. Tarifin içinde pirinç olduğu için birazcık önyargıyla yaklaşmış olabilirsiniz. Ama tatmanız gerekiyor, denemeniz gerekiyor. İsterseniz bu malzemelerin yarısıyla yapın. Eminim çok beğeneceksiniz ve her zaman aynen bu şekilde yapacaksınız. Garantili bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Aynı zamanda şipşak, hızlı bir tariftir. Hamurlar, bezeler çok kolay açılıyor. İçinde pirinç olduğu için ve kaynar suyla da hamuru yoğurduğumuz için. İçinde pirinç olduğu için kolaylıkla açılacaktır. Undan yardım alarak açalım. Bu arada her bir bezeyi ortalama 20 saniyenin içerisinde açtım. Gerçekten de çok kolay oluyor. Toplamda 16 bezeyi ben kronometreyi açtım. Toplamda 3 dakikanın içerisinde hepsini kolaylıkla açtım. Hemen hızlı bir tariftir. Hemen açmış olduğunuz bezeyi şipşak pişirebilirsiniz. Açmış olduğum bezeleri bu şekilde üst üste koydum ama hemen şunu belirtmek istiyorum. Ben çok hızlı bir şekilde bezeleri açtım. İçindeki pirinç sayesinde bezeler çok çabuk açılıyor. Hepsini toplamda 3 dakikanın içerisinde açtım. Eğer eliniz yavaşsa veya daha da geniş bir alanınız varsa lütfen üst üste koymayın. Aksi halde yapışabilir. Lütfen dikkatli olalım. Eğer hızlıysanız bu şekilde üst üste koyabilirsiniz. Lavaşları pişirmeye başladım. Geriye sadece son 2 tane kalmıştı. Onu da hemen sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum.
hızlı bir şekilde çeviriyorum. Çok fazla ocağın altını harlı bir şekilde açmanıza gerek yok. Kısık ateşte pişirebilirsiniz. Hemen şu önemli püf noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten hamuru yoğururken kaynar su kullandığımız için önden bir pişirmeyi sağlamış olduk. O yüzden de ocakta lütfen bu lavaşları çok fazla bekletmeyelim. Saniyede pişecektir. Ortalama 25 saniye veya 30 saniyenin içerisinde lavaşlar pişecektir. Yani çok fazla tavada bırakıp da lütfen sertleştirmeyelim. Kısa bir süre içerisinde pişecek ama yine de hep kontrollü olalım. Evet, tavaya koydum, birazcık kabuklandığında hemen ters çevirdim. 4-5 defa ortalama ters çevirip hemen ocaktan alıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde hemen lavaşları pişiriyorum. Hemen göstermek istiyorum. Muhteşem oldu. O kadar çok güzel kokuyor ki denediğiniz zaman, tadına baktığınız zaman çok beğeneceğinizi garanti ediyorum. Bu arada ben de böylelikle bir videomu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.